Günaydın. Şimdi aşağı iniyoruz. Bugün konservatuvara gideceğiz. Bugün Çaykovski konservatuvarına gidiyoruz arkadaşlar. Orayı gezeceğiz. Hava mükemmel. İstanbul'dan güneş getirdik. Ve bugün şimdi metroya doğru yola çıkacağız. Klasik Serdar Şengül'ü bekliyoruz. Her zaman. Ve Serdar Şengül alkışlarla geliyor. Artı 10 desibellik muhteşem kamerası ve ses ekipmanlarıyla. Metro yakın mı? Metro bir 10 dakika mesafede. Aptiye yani burası zaten sokağın adı da Eczacılar Sokağı diye geçiyor. Aha. Burada eskiden eczacı abilerimiz. Eskiden dediğimiz? Eskiden dediğimiz Sovyetler döneminde. Ya çünkü Bayağı özel eski. mülk olmadığı devlet Sovyetlerdeki başarılı eczacı olsun, ne bileyim mühendis olsun hepsini belli yerlere yerleştirmiş Moskova'da. O da işte bunlardan bir yer. Havanın yani güneşin olması bir şey ifade etmiyor aslında. Estiği zaman, tabii estiği zaman çok keskin bir soğuk var. İyi ki böyle kalın giyinmişsiniz diyorsunuz. Ben içerideyken bayağı herhalde dışarısı güzel diyordu ama alakası yok. İnternet almak istiyoruz. Sınırsız internet. Tamam. Kaç paradır burada hatlar? Abi 600 ruble falan ben sınırsız internet 600 yapıyorum. ruble, Türkiye'ye göre çok komik rakam. 50 lira. Öyle Yaklaşık. bir şey. 50 liraya sınırsız internet satılıyor gençler. Aynen. 600 ruble yaklaşık öyle bir şey diyor. Müthiş. İşin manyak tarafını söyleyeyim, ben hayatımda bu kadar hızlı internet görmedim. Bir Kore'de gördüm, bir burada. Evet. Dehşet hızlı internet. Evet ki yani. Cam gibi arkadaşlar. Şimdi Bütün, metroda da bütün var, her şey öyle. göreceksiniz. Metroda da mı internet Tabii var? tabii. Camlar süper ya. Biraz fotoğraf da çekeyim hazır gelmişken. Çok küçük bir exchange ofisi. İçerisi yemek yeniyor burada. Çok ilginç. İlk defa böyle bir şey gördüm. Baksana ortama. Hiç alakası yok. Orada para nasıl değiştiriliyor abi? Zevki bak, paranı değiştir hemen. Çok güzel. Abi burası Moskova'nın her yerinde olan bir mumu dediğimiz bir yer. Yemekleri çok güzel değil ama çok uygun fiyatlar ve çok çeşit var. Çektim. Yani 1 dolar 64 ruble ediyor. 1 dolar 64. 4608 ruble etti arkadaşlar. 72 dolar. Net rakam olarak burada görebilirsiniz. Mesela bu paralar şuradaki Kırım'da inşa ettikleri şey var burada. Köprü var. Mesela hem 2000 hem 200'ü yeni çıkarttılar. Bu Kırım'ı kendi bünyelerine kattıktan sonra çıkarttıkları paralar bunlar. Mekanlar ateş gibi yanıyor. Dışarı çıkıyorsun buz gibi. Yani bir oran aramak çok zor. İlk çıktığınızda çok güzel her şey o nedenle. Sıcak, tatlı bir sıcaklık. Bir süre sonra böyle hafif hafif üşümeye başlıyorsunuz. Değişik yani. Rüzgar esti mi zaten buz. Evet, şimdi kart aldık. Ben 40 GB internet aldım arkadaşlar. Yaklaşık 41 lira tuttu. Tam 41 liraya tutuyor. Tam 41 lira tuttu. Şimdi de imza atmanız gerekiyor. Şimdi imza atacağım. Aktif etmek için bir şeyler telefonla... 1944'te yapılmış bu metrolar. İşte o dönemlerde zaten yapılan çoğu metro böyle anıtsal bir şeyi var. Hani dışarıda. Her metronun kendi özel bir mimarisi var. Şimdi aşağıda göreceğiz zaten. Vay. Şu an giriyoruz. Haydi o Şu zaman. anda giriyoruz. Sadece değişilmiş şey var. Ne? Çıkartmak en eski yapıları değil mi burası? Kırmızı Line. Biz şimdi Mavi Line üzerindeyiz. Kırmızı Line buranın en eski 1935'lerde, 30'larda yapılmış. Dünyadaki metro oranı ne acaba o zamanlar? Hemen yeni yapılıyor işte her yerde. Haftalık sınırsız şeyler var. Kişi başına alabileceğiniz. Veyahut da bir tane kart alıp kendinize yükleyebileceğiniz şeyler var. 60 kullanımlık var. 1900 ruble. Kaç? 1900. 1980 lira. 2 seferlik alalım. Gitti. Gel olsun. Yes. 110 ruble. 8 lira. Değil mi? Здрасте, два поездки. Evet, şimdi metroya biniş kartları aldık. Bir gidiş bir dönüş 110 ruble verdik. Yaklaşık olarak 8-9 lira işte.
65 senelik bir metro yani. Üç çeşit vagon var. Bir en eskilerinden, bir orta böyle 2000'lerde çıkan, bir de yeni modelleri var. Biz hangisini? Bu hatta orta olan bu. 2000'ler. Bunun gibi 12 tane line var. Sadece bir line'ın git geli 1 saatten fazla. Bir şey soracağım. Biz şu an neredeyiz ve nereye gidiyoruz? Şu anda Baumanska'dayız. Evet. Şurada map varsa göstereyim. Tamam. Biz buradayız. Baumanska'da. Çok güzel burası. Benim yaşadığım mesela hat, şu mor olan hat. Günde çalışma saatlerinde 2 milyon insan geçiyor. 2 milyon insan. Moskova'da kaç kişi yaşıyor? Moskova'da bir 15 milyon kişi falan yaşıyor. 15 milyon. Yani dünyanın en büyük metrolarından bir tanesi ki 2023'te bunu çok daha büyütüyorlar. Mesela bu birinci circle eski Sovyetler döneminde yapılan bir ikinci circle var. Bu geçen sene açıldı. Yani sadece bir circle geçmek 2 saat sürüyor zaten. Yani devasa bir metrodan bahsediyoruz yani. Burada bazı vagonlar var. Şurası mesela atıyorum oturma yerleri. Şurayı böyle müze gibi yapmışlar. Resim sergisi. Yıkılıyor yani. İnsan metrodan çıkmak istemiyor ya. Çok acayip. Saatlerce incelemek istersin. Şimdi Çok Bilet'te güzel. Bağdat Caddesi'ne geldik. Ne caddesi? Bağdat Caddesi'nin Rusya versiyonuna, Moskova Hadi ya. versiyonuna geldik. Burası Arbat dediğimiz yer burası. Şimdi bu yeni Arbat diyorlar buraya. Aha. Bir de bunun eski Arbat'ı var. Yani yeni Arbat dediğimiz Sovyetler döneminde inşa edilen. Eski Arbat'ta işte Rus İmparatorluğu döneminden kalma. Şurası Kremlin bu arada. Hadi gidelim. İyi tamam. Bir dakika. Kide falan orada olursak iyi olur. Böyle düz gidelim. Buranın en büyük kütüphanesi var. Orayı göstereyim Tamam. ben size. Dönelim şeye girelim direkt. Konservatuara. Konservatuara geçelim direkt. Nedir şimdi bu? Şimdi Detskimir bahsettiğim AVM dedim ya. Çocuk AVM'si. Burada mı? Bu o değil ama onun bir şubesi burası. Çocuk AVM'si Sadece varmış yani arkadaşlar. Armani'den tutun Dolce Gabbani'ye kadar yani aklınıza gelecek her türlü markanın çocuk versiyonu var. Ha, Zara da var bunun içinde. Zara da var. Ucuz ürünler de var. Lego var. Her Ama şey var. sadece çocuklar için. Sadece çocuklar için. Çocuk AVM'si şu mu? Очи чорные, баб, баб, Oo! красные. Bu ne? Bayanlar baylar. Karşımızda Lenin Kütüphanesi. Abi bu ne? Kütüphane karşısındayız. Arkadaşlar dehşet. Dehşet bir şey Özgür. Bu ne ya? Evet hocam. Müthiş ya müthiş. Çocuklar çok güzel. Gerçekten müze gibi şehir. Dostoyevski. Yeri şöyle bir göz atın. Varsa var ya seni öpeceğim. Kalsın Serdar abiye başına. Meydandayız. Kremlin Sarayı karşımızda. Burada şu an Moskova'nın neresindeyiz? Şu anda Moskova'nın Biblioteka imine Lenina dediğimiz bir yerindeyiz. Burası buranın Ve en pahalı yerlerinden En biri pahalı yerlerinden bir tanesi. 1 artı 1, 2 artı 1'ler 2-3 milyon dolardan başlıyor. mi? 2-3 milyon dolar. Evet burası ne demiştin? Bağdat Caddesi demiştin sen zaten. Ya Bağdat Caddesi demiyorum, buraya Nişantaşı diyelim. Nişantaşısı buranın. Ya burada evin varsa yaşadın. Öyle diyelim. Kral bir hayat sürüyorsun. Aynen öyle. Medeniyet testi 3.
Evet, konservatuvara geldik. Evet. Geldik. Konservatuvardayız çocuklar. Biraz sonra içeri gireceğiz. Kompozitör işte Tchaikovsky diye bir yazı var. Ona ithafen. Burada da Tchaikovsky'nin üstü. Konservatuvardan ayrıldık. Arkadaşlarımızla selamlaştık. Şimdi Kızıl Meydan'a doğru yola çıkıyoruz. Üşüdük. Biz Rize çayı nerede bulabiliriz diye bakıyoruz. Evet, şimdi bakıyoruz Kızıl Meydan'a doğru. Hava bir tık soğudu. Evet, beklenen anlar Bence geliyor. şu anda 2 Düştü. derece falan değil. Düştü. Biraz soğuk yani. Bence 0 olmuş Yok, olabilir şu an biliyor iyi musun? oldu. Ha? Ha? Ya Sıfır olabilir mi? soğuk. Sıfır değil bence de. Ama soğuk yani bu hava şu anda. Yani şu kıyafetler olmadan üşürüz. Aha, Darya lan bu. Ne daryası? Rockçı, şarkıcı. Gel çabuk gel, koş yanıma. Şu giden kız Darya değil mi? Darya, rockçı. Yanına gidebilir miyiz? 2 dakika. Gidelim. Gelsene Yusuf. Darya'yı gördüm. Darya'yı hatırlıyor musun, analizini yaptığım? Acaba o mu diye şimdi peşinden koşuyoruz. Tam bir sapıklık. Dur bakalım. Oysa ama büyük olay yani. Приехал из Турции, консерваторию вот чеховскую гулять. Он сказал, это Дарья? Yeah. We are running for. Your voice incredible. Thank you, man. Yeah. Zamanı var mı acaba kendisiyle başka bir zaman, burada olduğu bir zamanda bir röportaj yapabilir miyiz? Как у тебя время есть? Другое, как завтра, послезавтра. Можно с Нет, тобой сегодня No, в тур нет. уезжаю. Tura gidiyormuş. Oh. Прямо сейчас. Şimdi Of. gidiyormuş. Yeah, I have a YouTube channel ama vokal coaching Turkey. Yeah. Крутой блогер. Yeah. Blogger. Okay. Darya ses analizi. Okay, there first. Canavar gibi performans, like a monster performance. Yeah, this performance. So very cool. How old are you then? What? How old are you? Много. 33. 33. Oh my gosh. Maximum 20, 26, Okay, 20. okay. Yeah. Thank you so much, Daria. Then can we take a photo? Okay. Okay. Привет, Турция. Я Дарья Ставрович. Yeah, thank you. Thank you, Daria. Thank you. Abi bir şey diyeyim size. Kıza defalarca mesaj attım. Moskova'da gezerken Darya'yı buldum. Analizi izle. Moskova'da Darya röportajı 32 saniye. İyi oldu. Selamını aldınız. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Evime gitmem lazım dedi ya kız. Bırakalım. İlk 20 çeviri vardı ya. Evet. İlk 20 videoyu attığınızda ilk başladığımda oradan herkesle sırasıyla tanışıyorum. O çok enteresan. Sırada Polina Gagarina var. Polina Onun için Çin'e. Şimdi o bahsettiğim çocuk AVM'sine gideceğiz. Bütün param bitiyor. Bugün Üst son katında- günmüş. Abi Serdar süpersin ya. İsimleri yazıyor. İsmi neymiş? Stanislavskomu i Nemirovichu Danchenko. Evet, şu anda arkadaşlar. Buyurun, neredeyiz? Burası neresiydi? Nişantaşı Cities'i birazdan Rus versiyonunu göreceğiz. Nişantaşı Cities'in Rus versiyonu geliyor. Aynen. En eski AVM'lerden bir tanesi. Tiyatro mu var? Şurada bir tiyatro var. Aha. Sürekli Anna Karenina'yı oynuyor. Yani sadece onu oynuyorlar. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ama. Elektronik aletler ucuz mu burada baba? Ya mesela iPhone'lar Türkiye'ye göre çok daha ucuz ama iPhone'lar MacBook'lar Fotoğraf makineler falan?
Onlara hiç bakamadım, bakmamız lazım. Ben ne bileyim, PlayStation'lar falan hep aynı. Aynen. Birçok şey aynı. Çok yokuş bir şehir değil burası galiba ya. Böyle tepeler Yok, şehri dümdüz. değil. Düz bir şey. Yani zaten şeyde Hollanda'ya dönüyor bir anda yaz ayında. Bisikletler, Bisikletler. scooterlar. Evet, şimdi mekandan çıktık. Fena değil, uygun bir yere geldik. Çayımızı içtik, dinlendik, molamızı yaptık. Güzeldi her şey. Şimdi buradan çıktık beraber. Detski Mir. Çocuk AVM'sine gidiyoruz. Orada bir şeyler bakacağız. Burada yazın hep şey açıyorlar. Ne yapıyorlar? Kermes gibi bir şey oluyor burada yazın. Ha, kermesler enteresan oluyor. ama. Yıkılıyor bu sokak değil mi? Yıkılıyor. Tamam. Evet, buralar güneşin olmadı. Bir gün karaoke gitmek lazım. Ay yapma. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır, bir sesler var abi, inanamazsın. Ha, yani. orada izler. Olabilir. Arkadaşlar, şimdi çocuklar için AVM'yi göstereceğim. Yani muhtemelen bu kadar büyük AVM. Buyurun, hazır olun. 3, 2, 1, gözlerinizi kapatın. Şimdi bakın. Çocuk AVM'si. Bunun için herhalde 10.000 çocuk aynı anda AVM'de alışveriş yapabilir. İnanılmazmış ya. Ne yapacağım ben burada şimdi? Oh my. Serdar, burası neydi ama? Bu ne abi? Arkadaşlar, oyuncaklar nefis. Fakat fiyatlar biraz pahalı. Fiyatlar pahalıdakiler şu 3.300 lira civarında. Ama oyuncaklar çok güzel ya. Ben bunu... Sen Yoda'ya gittin direkt. O da ilginçti yalnız. Bravo. Yoda ya, ben çok seviyorum. Yoda reaksiyonuydu. Ben de tabii ki en sevdiğim oyuncak. BB-8. Fakat fiyatlar yüksek. Bak, bu da son. Ay şunlara bak. Şu bakın. Setini alırsın, setini. Neler yok ki burada. Her şey çok pahalı gençler. Hiçbir şey ucuz değil. Mesela bir örnek verelim. Şıkılcı mı? Oo. Bu 600 lira şıkılcı. Şuna bakın çocuklar. Yaklaşık 1600 lira falan. Dehşet Legolar, dehşet. Gündüz girdik, gece çıktık mekandan. Şimdi karşıya geçeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Çılgın. Muhteşem. Ne diyorum ya? Lütfen buradan gitmiş olalım. Gündüz mimarisi ayrı bir güzel güneş ışığıyla ama ışıklandırmayı o kadar dozunda ve o kadar kararlı yapmışlar ki yani anıtsallığı görüyorsunuz. Moskova ışıl ışıl bir kentmiş ya. Gündüz güneş ışığı müthiş parlıyor, gecede mimarinin ışıkları, kullanılan objelerin aydınlatması müthiş bir efekt yaratıyor. Hayda. Hayatında girebileceğin en pahalı tuvalet ama. Gerçekten mi? Tabii. Historik tuvalet mi abi? Bayağı yani burası şu. Tarihi tuvalet. Burası eskiden et işte bakliyat ürünlerini sattığı eski hali buymuş yani. Burası defalarca yanmış. Ve güzel haber, burası komünizmden sonra ilk restore edilen yerlerden biri ve Türkler yapmış. Hayda. Restorasyonu. GUM alışveriş merkezindeyiz şu an. Yani Kremlin'le dip dibeyiz. Bu da o zaman yapıldığı zamandan beri açık olan tuvalet. Tarihi tuvalet. Burada böyle. Historik tuvaletmiş. Tarihi tuvalete geldik. En sevdiğim şey. Geldim de girmedim ben ondan sonra. Tuvalette jazz.
Abi çok romantik ya. Burada da mı var? Bu arada kabinleri gördün mü? Ha, kabinleri. Böyle ev var ya abi yani. Kapatıyorum, görüşürüz. Kaç lira verdik buraya bu muhteşem tuvalete? Türk lirası olarak 20 lira. Harika abi. Ama kredi kartıyla 6 taksit. Kredi kartıyla verdik abi, süper. Burası nedir abi? Abi burası buranın en eski AVM'sinden bir tanesi. Önceden Sovyetlerde halkın her kesiminden insan gelirken şimdi tabii Dolce Gabbana var. Müziklere bak. Haydi bakalım sen. Sen içer. Çatlasın haydi. Benim de artık bir sevgilim. Romantik bir akşam yemeğinde sizlerle tekrar beraberim. Bir kahve içeceğiz. O benim mi? Amerikan mı? Gençler, Kızıl Meydan gece vakti. O uçaktır yani. Gece ne kadar muhteşem. Üşümem geçti ya. Ya buz gibi bir hava. O kadar güzel gözüküyor ki her şey. O kadar güzel gözüküyor ki. Resmen ısındım. Neden Kızıl Meydan? Bir kere hani komünizm ve kırmızı ve kızıl diye bir bağlantı yok. Komünizm döneminden önce de burası Kızıl Meydanmış, Kırmızı Meydanmış. Birincisi işte Serdar'ın sizle dün paylaştığı şey, hani Rusçadaki güzel ve kırmızı kelimeleri, Rusça karşılıkları yakın. Oradan hani birbirleriyle arasında güzel meydan, kırmızı meydana geçiş yapılmış. Birinci şey bu. Yazan şeyler bunlar. İkincisi bu etrafta gördüğünüz işte Rusların bizim Türkçe'de ateş tuğlasının karşılığı. Ama 17. 18. yüzyılda var ve burası ahşap. Ne de bu etraf hep ahşapmış. Ahşap yapılardan oluşuyormuş. Ama yıkılıyor Tatarlar. Tatarlar talan etmişler ve o kadar çok giderlerken yakmışlar ki. Evet, en sonunda diyorlar ki artık bunu... Yani Ruslar, buradaki insanlar burayı hep böyle alev kırmızısı olarak, alevlerin çıktığı bir yer olarak algılamışlar. Öyle bir hatırası kalmış. Ondan dolayı da bir kızıldı. Yani İki sebep tek bir kafada. hikaye yok. Evet, resmi geçitlerin yapıldığı yer. Şurası Komünist Parti'nin oturduğu yerler. Resmi geçitler Komünist yapılıyor. Parti resmi Parti geçişlerde üyeleri. İşte buradan da geçişler yapılıyor, şeyler yapılıyor. Cumartesi günü çok büyük bir alan bu arada sarayın toplam alanı. Öbür tarafına da geçeceğiz. Meçhul asker anıtının olduğu yer de orası. Orada bazı duvarlarda bırakmışlar. Onları göstereceğim size. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler artık Moskova üslerinde de uçup bombalamaya başlayınca albayın ismini unuttum. O zamanki albaylardan birinin emriyle bir gecede bütün bu gördüğünüz kırmızı sarayın duvarları zifle siyaha boyanmış. Öbür tarafta birkaç duvarı onlar unutulmasın diye bırakmışlar. Görüyorsun yani. Her yer kırmızı, duvarın bazı yerleri siyah. O bombalamaya önlem olsun diye yapılmış. Şimdi burası nedir abi? 15. yüzyılda yapıldı değil mi? Şimdi abi Tatarlar dediğimiz biz 7. 8. 9. yüzyıllarda gelmişler. Yani bence en doğru aslında Serdar'ın yani o işte
güzel ve kırmızı kelimesi Rusça'da çok yakın. Kras. Birisiyle güzel, krasnaya Krasnaya kızıl. O Ama demek ki bir de şöyle bir şey var. Ben Demek ki 2000 burası daha hep isterseniz bunu merkezmiş abi. düşünün. Bir anda böyle çıktı da acaba kuzey ışıkları mı? Kuzey ışıkları mı? Onu St. Petersburg'da biraz görebilirim. Şu anda Four Seasons. Hangisi Şu karşımızdaki Four Seasons Otel. İşte 2000'lerde burayı tekrardan yapıyorlar. İşte modification'ını yapıyorlar. İşte belli bir bütçe ayırıyorlar. İnşaata başladıkları zaman aşağıda tonlarca bomba buluyorlar. Çünkü Stalin 2. Dünya Savaşı dönemi eğer Moskova'yı fethederlerse tüm binaları yıkın demiş. Kızıl Meydanı vermeyin demiş. Onu pek böyle birkaç tane Rus büyük şehrinde Yok edin yapmışlar diyor yani. Evet. Tamamen Hani binaları böyle ele yok edin. geçirmesinler demişler. O yüzden O yüzden Çok acayip. maliyetler işte 4-5 katı artmış. Çok dehşet. İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'e havalı bir şekilde giriş yapan abimiz bu işte. Abi o muydu? Jukovo. Jukov. Öteki kimdi? Ha Kutuzovski'ydi o ya. Pardon, tamam. O Berlin'e giren konu. Berlin'e giren. Yani o şey Leningrad kuşatmasının stratejisini çizen abilerden Doğru bir ya. tanesi. Ya gün bitiyor dedik bitmiyor abi. Rusya'da gün bitmiyor. Müthiş. Ne kadar çok şey varmış ya. Hakikaten dehşet. Yok abi. Ha? İçişleri Bakanlığı Şurası mı abi? Burası otel. O da mı otel? Ha yok. Orası da